Geçen haftalarda Şampiyonlar Ligi oyunlarını ve Türk takımlarını, daha öncesinde de resmi UEFA oyunlarında Türk milli takımını sizlere anlatmıştım. Bu videoda ise resmi Dünya Kupası oyunlarına ve milli takımımızın bu kupada neler yaptığına bakacağız. Maalesef Dünya Kupası'nda milli takımımız UEFA Euro'da olduğu kadar başarılı değil. Türkiye tarihinde sadece 2 defa Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır. Bu yüzden önceki videolarda yapmadığım bir şey ekleyerek Türkiye'nin turnuvada ne yaptığının dışında o yıl kupayı hangi takımın kazandığını da videoda anlattım. Arkadaşlar cidden bu tarz videolar ciddi araştırma, hatta metine dökme kısmı bile gerçekten çok büyük emek istiyor. Bu yüzden eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. World Cup Carnival. İlk resmi Dünya Kupası oyunu olan World Cup Carnival, Arctic Computing tarafından geliştirilen ve US Gold tarafından Amstrad CPC, Commodore 64 ve ZX Spectrum için yayınlanmış 1986 FIFA Dünya Kupası'nı içeren oyundur. World Cup Carnival piyasaya sürüldüğünde kötü grafikler, kötü oynanış ve kötü seslerden dolayı eleştirmenlerden, oyunculardan ve hatta satıcılardan son derece olumsuz eleştiriler almıştır. Birçok dergi oyunu satın alan kişilerden gelen öfke dolu mektuplar yayınlamıştır ve oyunu alan çoğu kişi oyunu mağazalara iade etmiştir. Ben de oynarken oyunun amacını cidden anlayamadım. Oyunun 3 versiyonu da cidden çok kötü gözüküyor. Yani ne yaptığımızda çok da belli değil. Oyunla ilgili ilginç bir bilgi ise oyunun geliştiricisi olan Arctic, oyunun yayınlanmasından kısa bir süre önce aldığı Dünya Kupası oyun haklarını şirketi ayakta tutabilmek için Prism Leisure Corporation'a satmış, fakat buna rağmen oyunu Dünya Kupası adıyla yayınlamıştır. Bundan dolayı Prism Leisure Arctic'i dava etmiş ve davayı kazanmıştır. Davayı kaybeden Arctic oyundan kazandığı tüm geliri Prism Leisure'a ödemek zorunda kalmıştır ve bundan dolayı Arctic Computing iflas etmiştir. Gerçek Dünya Kupası'na gelirsek Türkiye elemelerde 3. grupta sonuncu olarak elenmiş ve 1986 Dünya Kupası'nı 29 Haziran'da o zamanki adıyla Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Arjantin kazanmıştır. Dünya Kupası 1990. Bu tarihte turnuvanın lisansını alan Virgin Mastertronic, biri Sega'ya özel olmak üzere 2 farklı oyun yayınlamıştır. İlk oyunumuz World Cup Soccer Italia 90. 1990 yılında turnuvanın lisansını alan Virgin tarafından Amiga, Amstrad CPS, Atari ST, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum için yayınlanmıştır. Oyun Virgin şirketinin alıp kendine kattığı Mastertronic'in 1989 yılında Arcadia sistem için geliştirdiği World Cup Soccer oyununun adının sadece World Cup Soccer Italia 90 değiştirilmesiyle yapılmıştır. Hatta oyundaki kadrolar, takımlar gibi hiçbir şey güncellenmemiştir. Sega kısmına gelirsek de doğal olarak işlere Sega da el attığı için biraz daha oturaklı olan bir oyun görüyoruz. World Cup Italia 90 Sega tarafından geliştirilip Mega Drive, Master System için 2 Kasım 1990 tarihinde yayınlanmıştır. Gerçek Dünya Kupası'na gelirsek Türkiye elemelerde 3. grupta 3. olmuş ve Dünya Kupası'na katılamamıştır. Kupayı ise 8 Temmuz 1990 tarihinde Arjantin'i 1-0 yenen o zamanki adıyla Batı Almanya kazanmıştır. World Cup USA 94. TRTX Design Studio tarafından geliştirilip ilk Dünya Kupası oyununu yayınlayan US Gold tarafından 1994 yılında Sega Genesis, Sega CD, Super NES, Sega Master System, DOS, Amiga, Game Gear ve Game Boy için yayınlanmış Dünya Kupası oyunudur. O tarihe kadar yayınlanmış tüm Dünya Kupası arasında en başarılısı olarak seçilmiştir. Oyunda Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım bulunmaktadır. Oyuna taktik, oyuncu pozisyonu değiştirme gibi seçenekler eklenmiştir. Ancak futbolcunun isimleri yine sahte olarak yer almıştır. Her oyuncunun hız, top kontrolü ve şut isabeti olmak üzere 3 farklı özelliği vardır. Kalecilerin güçleri ise hepsi aynı şekilde ayarlanmıştır. Gerçekte ise Türkiye elemelerde 2. grupta 5. olup elenmiştir.
1994 Dünya Kupası'nı ise 17 Temmuz 1994 tarihinde 0-0 berabere kaldıkları maçın penaltılarında Brezilya İtalya'ya karşı 3-2 kazanarak almıştır. 1998 Dünya Kupası. Bu tarihteki turnuvada dünya genelinde lisansı elinde bulunduran eSport olmasına rağmen Japonya'daki lisanslar daha farklı olduğu için Japonya'da Nintendo 64 ve PlayStation için Konami, Sega Saturn için Sega tarafından resmi Dünya Kupası oyunları yayınlanmıştır. Önce sadece Japonya'da çıkan oyunlara göz atalım. World Soccer Jikkoyu Winning Eleven 3 World Cup Fransa 98. 28 Mayıs 1998 tarihinde Konami tarafından sadece PlayStation 1 için Japonya'da yayınlanmış oyundur. Oyunun adında Dünya Kupası geçmesine rağmen açılış ekranı ve stadyumdaki birkaç reklam panosu dışında oyunun Dünya Kupası'yla pek bir alakası yok. Oyun modlarında bile Dünya Kupası adı geçmemektedir. Oyun zaten tamamen Japonya'da Winning Eleven 3 adıyla ve Avrupa'da International Superstar Soccer Pro 98 adıyla yayınlanan oyunla birebir aynıdır. Jikkoyu World Soccer World Cup Fransa 98. 4 Haziran 1998 tarihinde Nintendo 64 için yine Konami tarafından yayınlanmış oyundur. Oyun Nintendo 64'ün grafik ve ses kapasitesini sonuna kadar kullanarak oldukça etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunmuştur. Ve bu iki oyunda da milli takımımız oyunda yer almıştır. World Cup 98 France Road to Win. Bu arada rakamları Türkçe okumak yani ne bileyim. 11 Haziran 1998 tarihinde Sega tarafından sadece Sega Saturn için Japonya'da yayınlanmış oyundur. Oyunda 98 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 takım yer almıştır. İki Konami oyununun aksine milli takımımız bu oyunda yer almamıştır. Aynı Konami oyunundaki gibi çoğu futbolcu sahte isimlerle oyuna eklenmiştir. World Cup 98. Neredeyse halı sahadaki takımlara ve turnuvalara varana kadar lisansları elinde bulunduran eSport, Dünya Kupası'nın da lisansını tamamen kendisine almış ve 1998'den beri bu turnuva adına oyun üreten tek firma olmuştur. World Cup 98 oyunu FIFA 98 oyununun üzerine geliştirilmiştir. FIFA 98'in adında Road to World Cup geçmesine rağmen World Cup 98 oyunu sadece Dünya Kupası odaklı olduğu için FIFA 98'i bu listeye dahil etmiyorum. World Cup 98 19 Mayıs 1998 tarihinde Game Boy, Nintendo 64, PlayStation ve Windows için yayınlanmıştır. Oyunda Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım bulunmaktadır. Ancak bu takımlar arasında Türk milli takımı yoktur ve tüm takımlar ilk defa bir Dünya Kupası oyununda tamamen orijinal formalarıyla yer almıştır. Gerçek Dünya Kupası'nda Türkiye 7. grupta 3. olup yine elemeleri geçememiştir. Kupanın sahibi ise 12 Temmuz 1998 tarihinde Brezilya'yı 3-0 yenen Fransa olmuştur. 2002 FIFA World Cup 22 Nisan ve 3 Mayıs 2002 tarihleri arasında eSport tarafından PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows, PlayStation ve GameCube için yayınlanmış resmi Dünya Kupası oyunudur. Oyunda Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 takım dışında katılmaya hak kazanamayan Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, Norveç, İskoçya ve İsviçre oyuna eklenmiştir. FIFA 2003'e geçilecek yeni oyun motorunun temel taşı olan 2002 FIFA World Cup'ta her takımda en az bir tane olmak üzere yıldız futbolcu veya futbolcular bulunmaktadır. Bu futbolcuların kafalarının üstünde diğerlerinden farklı olarak bir yıldız simgesi bulunmaktadır. Bu futbolcuların özelliği çok hızlı depar atmaları ve alevli şutlar çekebilmeleridir. 2002 FIFA World Cup özellikle girişteki atmosfer ve animasyonlarıyla gerçekten Dünya Kupası'nı o zaman bizlere hissettirmeyi başarmıştı. 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız yarı finallere kadar çıkmaya başarmış fakat Brezilya tarafından talihsiz bir şekilde 1-0 yenilerek Güney Kore ile 3. maçı oynamaya hak kazanmıştır ve milli takımımız Güney Kore'yi 3-2 yenerek 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak Türk futbol tarihine geçmiştir. Tabii ki 2002 Dünya Kupası dendiğinde milli takımımızın dünya üçüncüsü olduğunun yanı sıra Tarkan'ın da prime dönemlerini anmadan geçmek olmaz. Ne zaman Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısını dinlesem o güzel günlere gidiyor, hem duygulanıyor hem de gururlanıyorum. Tarkan'ın yaptığı bu şarkı hala milli takım maçlarında çalınmaktadır.
FIFA 06 Road to FIFA World Cup. 22 Kasım 2005 tarihinde FIFA serisinin yeni nesile geçtiği ilk oyun olma özelliğini taşımaktadır. Oyun sadece Xbox 360'a özel olarak çıkmıştır. Oyunda Dünya Kupası'ndaki sadece Avrupa takımları yer almaktadır ve Türk milli takımı da bu takımlar arasındadır. Ayrıca FIFA serisinde maça başlamadan önce kaleciyle karşı karşıya kalıp şut çektiğimiz arena kısmı da ilk defa bu oyunda eklenmiştir. FIFA 06 Road to FIFA World Cup herkes tarafından kötü yorumlarla karşılanmıştır. Oyun bana göre yeni nesile geçmek için hazırlık veya teknoloji demosu gibi düşünülmüş. Daha sonra bu işten nasıl para kazanırız'a getirilerek piyasaya sürülmüş bir oyun. Zaten 4-5 ay sonra Dünya Kupası oyunu yapacak olan EA'in neden bu oyunu piyasaya sürdüğünün sanırım tek mantıklı açıklaması bu. 2006 FIFA World Cup 24 Nisan ve 1 Haziran 2006 tarihleri arasında EA Sport tarafından Microsoft Windows, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox, Xbox 360, Nintendo DC, Game Boy Advance, GameCube ve çeşitli telefonlar için yayınlanmış oyundur. Önceki oyunlarda sadece Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların aksine kıtalara ayrılmış olarak tam 127 adet seçilebilir milli takım yer almaktadır. Bu takımlar arasında Türk milli takımımız da vardır. Oyunun Xbox 360 versiyonu yeni nesile geçiş yapmış ve tamamen farklı bir oyun olarak çıkmıştır. Gerçek 2006 Dünya Kupası'ndaysa Türkiye ikinci grupta ikinci olup playoff'lara katılmaya hak kazanmış fakat playoff grubunda sonuncu olarak Dünya Kupası'na veda etmiştir. 2006 Dünya Kupası'nı 9 Temmuz 2006 tarihinde oynanan finallerde normal süresi 1-1 berabere biten maçta Fransa'yı penaltılarda 5-3 yenen İtalya kazanmıştır. 2010 FIFA World Cup South Africa EA Sport tarafından 27 Nisan 2010 tarihinde PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation Portable ve iOS için yayınlanmış Dünya Kupası oyunudur. Önceki Dünya Kupası oyunlarının aksine EA bu oyunu PC'ye çıkartmamıştır ve 2010'la birlikte Dünya Kupası oyunu ilk defa PlayStation 3'e çıkış yapmıştır. Türk milli takımımız da dahil Dünya Kupası elemelerine katılan 204 takımdan 199'u oyunda yer almıştır. FIFA 2010 motoru üzerine yapılan oyunda oynanabilirliğe ek olarak yüksek rakımlı yerlerde oynanan maçlarda futbolcuların daha fazla yorulması, takımların rakip takımlara karşı kendi sahalarında daha üstün oynaması gibi eklemeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra bazı futbolcuların sakatlanıp gelecek maçları kaçırabilme özelliği de oyuna eklenmiştir. Daha önce UEFA Euro 2008 oyunu ile eklenen kendi oyuncumuzu oluşturduğumuz ülkenin kaptanı ol modu da bu oyuna eklenmiştir. Oyunda çoğu teknik direktör gerçekçi yüzleriyle oyuna eklenmiştir ve o zamanki milli takımımızın teknik direktörü Fatih Terim de oyunda gerçekçi bir şekilde yer almıştır. 2010 FIFA World Cup South Africa oyunu hala tüm zamanların en iyi Dünya Kupası oyunu olarak kabul edilmektedir. Gerçek Dünya Kupası'na gelirsek Türkiye elemelerde 5. grupta 3. olarak playoff'lara katılmaya hak kazanamamıştır. 2010 Dünya Kupası'nı 11 Temmuz 2010 tarihinde uzatmalarda Hollanda'yı 1-0 yenen İspanya kazanmıştır. 2014 FIFA World Cup Brazil 15 Nisan 2014 tarihinde sadece PlayStation 3 ve Xbox 360 için yayınlanmış Dünya Kupası oyunudur. Oyun FIFA 14 motoru üzerine yapılmış ve bu oyunla birlikte oynanış, top sürme ve pas gibi mekanikler geliştirilmiştir. 2010 Dünya Kupası oyunu çok iyi eleştiriler almasına rağmen 2014 oyunu için ortalama yorumlar yapılmıştır. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One gibi yeni nesil konsollar çıkmasına rağmen sadece PlayStation 3 ve Xbox 360'a özel olarak çıkması da oldukça eleştirilmiştir. Bunun sebebini ise EA turnuvanın düzenlendiği Brezilya'da ve çevresindeki ülkelerde insanların hala PlayStation 3 ve Xbox 360 gibi eski konsollar kullanmasıyla alakalı olduğunu ve yeni nesile çıkartmalarının satışları düşüreceğini belirtmiştir. Oldukça fazla eleştirilere maruz kalan EA bundan dolayı FIFA 14 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri için 29 Mayıs 2014 tarihinde sadece dostluk maçlarının yapılabildiği bir Dünya Kupası modu eklemiştir. Gerçek 2014 Dünya Kupası'nda ise Türkiye D grubunda 4. olduğu için elemeleri geçememiş ve playoff'lara katılamamıştır.
2014 Dünya Kupası'nı 13 Temmuz 2014 tarihinde uzatmalarda Arjantin'i 1-0 yenen Almanya kazanmıştır. FIFA 18. Önceki Dünya Kupaları oyunları ayrı olarak çıkış yaparken 2018 Dünya Kupası 29 Eylül 2017 tarihinde Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One için çıkan FIFA 18'e 30 Nisan 2018 tarihinde ücretsiz indirilebilir içerik olarak eklenmiştir. 2018 Dünya Kupası'nda bulunan 12 adet stadyumun tamamı ve 32 adet Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkelerin dışında ayrıyetten içinde Türkiye'nin de bulunduğu 17 adet milli takım oyuna eklenmiştir. Gerçek Dünya Kupası'na gelirsek gruplarda Türkiye 4. olup playoff'lara katılmaya hak kazanamamıştır. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı 15 Temmuz 2018 tarihinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa kazanmıştır. Ve son Dünya Kupası 2022 FIFA World Cup Katar. 30 Eylül 2022 tarihinde çıkan FIFA 23'e indirilebilir içerik olarak 9 Kasım 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Oyunda Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 takım ve Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya gibi 15 adet katılmaya hak kazanamayan takım yer almıştır. Fakat bu takımlar arasında Türk milli takımı yoktur. Gerçek Dünya Kupası'nda Türkiye G grubunda ikinci olup uzun bir aradan sonra playoff'lara katılmaya hak kazanmış fakat Portekiz tarafından elenmiştir. 2022 Dünya Kupası'nı 18 Aralık 2022 tarihinde normal süresi 3-3 biten maçı penaltılarda Fransa'ya karşı 4-2 kazanan Arjantin almıştır. Evet, yine elimden geldiğince resmi bir şampiyonanın oyunlarını ve Türk milli takımının hem oyunda nasıl yer aldığını hem de turnuvada neler yaptığından kısaca bahsettim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kesinlikle UEFA Euro oyunları, Şampiyonlar Ligi oyunları videomda hoşunuza gidecektir. Bu videoları açıklama kısmında veya videonun sonundaki çıkan ekranlardan seçip izleyebilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone ol, şimdi göster kendini, takip et Kompüter Delisi'ni. Abone ol, gel sen de maça, kaleleri yıkalım senin gücünle. Beğen, paylaş, Vefa ve Pes'te her maçta gole coşuyoruz.